Herkese selamlar kıymetli dostlar. Yeni bir yemek videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere pırasalı yumurta yemeği yapmayı göstereceğim. Şimdi videomuza başlıyoruz. Öncelikle 2 tane orta boy pırasayı aldık. Onların hemen genel temizliğini yapacağız. Sonrasında diğer işlemlere başlayacağız. Evet, gerekliyse şayet dış kabuğunu soyabiliriz ama benim pırasalarım yeterli derecede olduğu için soymamıza gerek kalmadı. Evet, kış dönemlerinde normalde havuçlu pırasa yapılabilirdi belki ama bu sefer ben yumurtalı pırasa yapayım diye düşündüm. Şimdi pırasamızı ortadan ikiye bölerek doğruyoruz. İnce ince doğruyoruz ki pişmesi kolay olsun, daha lezzetli olsun diye. Evet, pırasanın kendine az bir kokusu var. Hafif soğanımsı. Dolayısıyla çoğu insan belki sevmeyebilir ama ben seviyorum bu soğanımsı kokuyu. Evet kıymetli dostlar, 2 pırasamızı doğradık. Şimdi bir tane de soğan doğruyoruz. Ufak boy soğan doğradık. Evet, kişi sayısına göre olmak üzere tabii ki yumurtamızı hazır ediyoruz. Bizim evde 4 kişi vardı. Dolayısıyla biz 5 yumurta hazırladık. Şimdi yağını tavaya koyuyoruz. Yeterli miktarda yağını koyduktan sonra öncelikli olarak soğanımızı tavaya alıyoruz. Evet, tabii ki isteğe bağlı olmak üzere ben yeşil sivri biber de ekleyeceğim. Dolayısıyla şimdi sivri biberimizi de yapıyoruz. Çok ince olmasına gerek yok. Acı biber de kullanabilirsiniz. Acı sivri biber de kullanabilirsiniz. Onu da pişmek üzere olan soğana ekliyoruz. Pişmekte olan soğana ekliyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Evet, bu arada kıymetli dostlar, ben tadı biraz farklı olsun diye düşünerek içerisine turşu, salatalık turşusu da ekliyorum. Evet, onu da şimdi pişmekte olan birazcık salça eklediğimiz soğanın, biberin üzerine ekleyeceğiz. Salatalık isteğe bağlı. Evet, artık genel olarak pişti gibi. Dolayısıyla doğradığımız pırasamızı üzerine ekliyoruz. Evet, yavaş yavaş karıştırıyoruz. Altı tutmasın diye, pırasamız da onlarla birlikte pişsin diye. Evet, yine isteğe bağlı olmak üzere sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben 2 diş sarımsak hazırladım. Şimdi onları da pırasanın üzerine ekliyoruz. Yine biraz karıştırıp hepsini beraber evet, yumurtamızı çırpıyoruz. Birazdan üzerine ekleyeceğiz çünkü. Yumurtamızı iyice çırpıp hazır ediyoruz. Evet, pişmekte olan pırasanın üzerine birkaç kaşık domates püresi ekliyoruz. Bu da yine isteğe bağlı tabii ki. Sadece pırasayla da yapabilirsiniz. Ben domatesli olsun, biraz daha farklı çeşitli de olsun diyerek düşünerek, tadı birazcık değişik olsun diye düşünerek eklemiş oldum.
Yine birazcık su ekliyoruz kıymetli dostlar. Bir bardağa biraz geçkin kaynamış olan su ekliyoruz. Evet, yine suyumuzu eklemeye devam ediyoruz. Bir bardak kadar. Evet, şimdi bunu karıştırdık. Ağzını kapatıyoruz. Bir miktar su buharıyla beraber, suyla beraber pişsin diyerek. Evet, biraz kontrol etmemiz gerekiyor. Bir miktar karıştırmamız gerekiyor. Evet, genel itibariyle aslında pişti sayılır ama birazcık daha beklemesi gerekecek. Evet kıymetli dostlar, üzerine artık çırpmış olduğumuz yumurtayı ekliyoruz. Evet, biberli, soğanlı, sarımsaklı, turşu, salatalık turşulu pırasanın üzerine yumurtayı eklemiş olduk. Evet, şimdiden böyle insanın ağzının suyu akmaya başladı. Evet, bir kontrol ediyoruz kıymetli dostlar. Birazcık daha böyle dengeli pişmesi için. Evet, genel itibariyle güzel görünüyor. Öyle hafif kaşıkla karıştırarak pişmemiş olan kısımlarında böyle alta geçmesi için. Evet, bir miktar daha bekleyecek. Şimdi artık yumurtalı pırasamız servise hazır. Evet, bunu ister kahvaltıda yiyebilirsiniz, ister akşam yemeğinde yiyebilirsiniz. Gerçekten lezzetli oldu diye düşünüyorum. Görünüşü güzel. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun. Yumurtalı pırasamızın görüntüsü böyle. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Selamlar, muhabbetler kıymetli dostlar.